hiç boşluğa çığlık attığınızı, yaptığınız her şeye kalbinizi ve ruhunuzu koyarak, partnerinizin bunu fark etmediğini ya da umursamadığını fark ettiğinizi hissettiniz mi? Bu çoğumuzun çok iyi bildiği bir duygudur. Yoğun hayatlarımızın boş alanları. Ama ya sana bunun hikayenin sonu olmadığını, görmezden gelinmenin kaderin olmadığını söylesem? Bugün unutulmaz olma sanatına dalıyoruz, kendimizi sadece uyum sağlamayan birine dönüştürüyoruz arka planda. Ama herkesin sizi fark edeceği en kalabalık odada göze çarpıyor, sadece kendinizi iyi hissetme saçmalıklarından değil, gerçek pratik adımlardan bahsediyoruz. Kişisel hayatınızda ve aşk hayatınızda fark edilmediğinizi, iş yerinde küçümsendiğinizi hissedip hissetmediğinizi, yani burada yeniyseniz lütfen videoyu beğenin ve abone olma istatistikleri, izleyicilerimin yalnızca %5'inin kanala abone olduğunu gösteriyor. Bu nedenle bu içerik size herhangi bir şekilde yardımcı olduysa, abone olmanızı ve bildirime basmanızı rica ediyorum. Çan stratejisi bir gizemli olmak ile ilgili değil, bilgiyi saklamak ya da içine kapanık olmak, yavaş yavaş derinliğinizi ortaya çıkarmak ve başkalarının kişiliğinizin ve yaşamınızın katmanlarını keşfetmesine izin vermekle ilgilidir. Marcus Aurelius'un söylediği gibi, dünyanın ne olduğunu bilmeyen, bilmediğiniz zaman bilinmeyenin cazibesini nerede vurguladığını da bilmez. Kendinizle ilgili her şeyi bir anda ortaya çıkarın. Başkalarının sizi daha iyi keşfedip anlayabilmesi için ilgi çekici bir alan yaratın. Sizce gerçek mutluluğun geleceğe kaygısız bir bağımlılık olmadan anın tadını çıkarmak olduğunu tavsiye etti. Bunu gizemli olmaya uygulamak, etkileşimlerde şimdiki ana odaklanmayı öneriyor geçmiş veya gelecekteki tüm planlarınızı açıklamak yerine, hikayelerinizi ve deneyimlerinizi ölçülü bir şekilde paylaşın. Etkileşimlerinizin kalitesini artırın. Epiktetus 2 kulağımız ve bir ağzımız olduğunu öğretti, böylece daha fazla dinleyerek konuştuğumuzdan 2 kat daha fazla dinleyebiliriz. Ve daha az konuşursak, yaşam stratejinizin bazı yönlerini seçici bir şekilde paylaşırken, başkalarını daha açık ve iletişimsel olmaya teşvik eden bir muamma haline gelirsiniz. 2. Mutluluğu kaçırma korkusu yaratırsınız. Gelecek için ertelediğiniz bir şey değildir. Şimdiki zaman için tasarladığınız bir şeydir. Bu cümle, mükemmel bir şekilde yakalar kendi mutluluğunuzu yaratmanın özü, gelecekteki koşulların mutluluk getirmesini beklemeden size neşe veren bir hayatı, aktif olarak hemen şimdi oluşturmak. Brian Tracy, mutluluğun anahtarının yön ve amaç duygusu veren, açık ve tanımlanmış hedefler belirlemek olduğunu söyledi. Mutluluğu geliştirmede kişisel hedeflerin ve açık bir amaç duygusunun rolü, anlamlı hedefler belirleme ve bunların peşinden gitme, doyum ve neşe duygusuna önemli ölçüde katkıda bulunur. Özetle kendi mutluluğunuzu yaratmak, olumlu düşünmeyi içeren, anı yaşamayı ve hayata proaktif bir şekilde yanıt vermeyi içeren çok yönlü bir yaklaşımdır. Büyüme, kendine değer verme, hedefler belirleme ve açık bir amaç duygusuna sahip olma. Bu kendi kendinin mimarı olduğun proaktif bir yolculuktur. Sevinç, bu ilkeleri benimseyerek, bu kendi kendinin mimarı olduğun proaktif bir yolculuktur. Sevinç, bu ilkeleri benimseyerek, niyetin ve bilgeliğinle hayatını şekillendirmek, dışarıya olumlu bir şekilde etki eden, dışa doğru yayılan sağlam bir iç mutluluk kaynağı geliştirmektir. Yaşam stratejinizin tüm yönleri, kendi mutluluğunuzu yaratın mutluluk gelecek için ertelediğiniz bir şey değildir. Şu an için tasarladığınız bir şeydir bu ifade. Kendi mutluluğunuzu yaratmanın özünü mükemmel bir şekilde, aktif olarak size sevinç getiren bir hayatı beklemeden, hemen şimdi yaratmak anlamına gelir. Brian Tracy, gelecekteki koşulların mutluluk getirmesi için, mutluluğun anahtarının, yön ve amaç duygusu veren açık ve tanımlanmış hedefler belirlemek olduğunu söyledi. Bu, mutluluğu geliştirmede kişisel hedeflerin ve açık bir amaç duygusunun rolünü vurguluyor. Ayarlama ve takip etme anlamlı hedefler, tatmin ve neşe duygusuna önemli ölçüde katkıda bulunur. Kısacası kendi mutluluğunuzu yaratmak, pozitif düşünmeyi içeren çok yönlü bir yaklaşımdır. Anı yaşamak, hayata proaktif olarak yanıt vermek, kişisel gelişim, özdeğer vermek,
hedefler belirlemek ve net bir amaç duygusuna sahip olmak proaktif bir yolculuktur. Kendi sevincinizin mimarısınız. Bu ilkeleri benimseyerek hayatınızı niyet ve bilgelikle şekillendiriyorsunuz. Dışarıya doğru yayılan ve yaşamınızın her yönünü olumlu yönde etkileyen sağlam bir iç mutluluk kaynağı geliştiriyorsunuz. Stratejiniz 4 değerli olsun. Size yatırım yapmalarına izin verin. Bu yaklaşım sadece değil, daha dolgun bir benlik duygusuna yol açar ama aynı zamanda daha anlamlı ilişkiler de geliştirir. Marco Aurelius bir keresinde şöyle demişti: "Kim kendisiyle uyum içinde yaşarsa, evrenle de uyum içinde yaşar." Bu bireyselliğinizi ve kişisel yolculuğunuzu ilişkiler bağlamında bile sürdürmenin öneminin altını çizer. Denge ve hayatınızın tamamen başkasının sözleriyle tanımlanmadığından emin olun. Eğer sevilmek istiyorsanız sevgi, kendini sevme ve kişisel bakım fikriyle rezonansa girer. Kendinizi sevip değer vererek, başkalarının size nasıl davranması gerektiğine dair bir standart belirlersiniz. Başkasını memnun etme peşindeyken, kimliğinizi kaybetmemekle ilgili epikürcü üstadlar, özgürlüğün dilediğimiz gibi yaşama hakkı olduğunu öğrettiler. Bu ilke ilişkilerde hayati öneme sahiptir. Tüm bağımsızlığınızı ve kişisel özgürlüğünüzü koruyarak, fazla bağımlı olmayacağınızdan veya kendinizi kaptırmayacağınızdan emin olursunuz. Başkasının dünyası başkalarında işlerin nasıl gittiğine dair hikayelerle yetinmeyin. Kendi mitinizi geliştirin. Bu sizi yolunuza ve yolculuğunuza odaklanmaya teşvik eder. Sadece başkasının hikayesindeki rolünüze değil, kendi hikayenizi yaratmak ve yaşamakla ilgilidir. Hayes'in şiirsel vizyonu keşke yalnız kaldığında ya da karanlıktayken, sana kendi varlığının şaşırtıcı ışığının, başkasını umursamadan hayatını ve yolculuğunu kucaklamanın verdiği neşe ve tatminin bir hatırlatıcısı olduğunu gösterebilseydim. Rembrandt dedi ki, verebileceğin en büyük hediye birine vermek sizin kişisel gelişiminizdir. Rembrandt dedi ki, verebileceğin en büyük hediye birine vermek sizin kişisel gelişiminizdir. Bu birisini hayatınızın merkezi haline getirmemenin özünü özetliyor. Bu hem kendiniz hem de hayatınızdakiler için kendinizin en iyi versiyonu olmakla ilgilidir. Brian Tracy başarılı insanların her zaman başkalarına yardım etme fırsatlarını aradıklarını anlamlı bir şekilde ifade etti. Başarısız insanlar her zaman bunun bana ne getireceğini soruyorlar bu. İlişkilerinizin ötesine geçen kişisel hedeflere ve hırslara sahip olmanın önemini vurguluyor. Bu büyüme ve başarı stratejiniz aracılığıyla başkalarına katkıda bulunmakla ilgilidir. 5. Yalnızca başkaları tarafından sevilmek veya onaylanmakla kalmayıp bağımsızlığınızı koruyun. 5. Yalnızca başkaları tarafından sevilmek veya onaylanmakla kalmayıp bağımsızlığınızı koruyun. Hafız'ın sözleri keşke sana yalnız kaldığında ya da karanlıktayken gösterebilseydim. Kendi varlığının şaşırtıcı ışığını konuş, kendini keşfetme ve varoluşunda neşe bulma yolculuğunu anlat ve Jim Rohn'un felsefesine değer ver. Bedenine iyi bak. Tek şey bu yaşamak zorunda olduğunuz yer, kişisel bakımın tüm yönlerini kapsayacak şekilde genişletilebilir. İhtiyaçlarınızı önceliklendirin. Bu sadece duygusal refahla değil, aynı zamanda fiziksel ve zihinsel sağlıkla da ilgilidir. Brian Tracy'nin tavsiyesi: bugün hayatınıza değer katmayan şeylere hayır demeye karar verin hayat, ihtiyaçlarınızı önceliklendirme ilkesiyle mükemmel bir şekilde uyum sağlar. Sınırları belirlemek ve büyümenize ve refahınıza fayda sağlayacak seçimler yapmakla ilgilidir. Özetle, öncelikle ihtiyaçlarınızı önceliklendirmek, değerinizi anlamak ve değer vermekle ilgilidir. İç sesinizi dinlemek, neşe bulmak ve kendinizi keşfetmekle ilgilidir. Kendinize kapsamlı bir şekilde bakmak ve kişisel değerleriniz ve hedeflerinizle uyumlu sınırlar koymak, kararlarınızın ve eylemlerinizin refahınıza ve büyümenize olan bağlılığı yansıttığı tatmin edici bir hayat yaşamanın temel bir yönüdür. Bu yaklaşım daha dengeli bir hayata ve daha sağlıklı bir yaşama yol açar. Başkalarıyla güçlü ve özsaygılı bir yerden etkileşim kurmanıza olanak tanıyan özgün varoluş. Marcus Aurelius akıllıca şöyle dedi: her an kendinize bunun gerekli olup olmadığını sorun. Bunu mevcudiyetimize uygulamak, belirli bir durumda varlığımızın veya tepkimizin
gerekli olup olmadığını sürekli olarak değerlendirmek önemlidir. Ambu, kendimizi nasıl ve ne zaman ulaşılabilir kılacağımıza dair bilinçli karar almayı teşvik eder. Seneca'nın sözleri, yaşamak için kısa bir zamanımız olduğu değil, çoğunu boşa harcadığımız anlamına gelir, her zaman müsait olmayarak zamanınıza değer verme kavramıyla derinden yankılanır. Zamanı boşa harcamamak yerine, onu kendiniz için anlamlı ve değerli bir şekilde kullanmak için, bilinçli bir seçim yapmanın altını çizen Epikürcü üstadlar, önce kendinize ne olacağınızı söyleyin, sonra yapmanız gerekeni yapın. Bu da kişisel tercihlerinize göre öncelikler belirlemenin önemini vurguluyor. Hedefler ve değerler, uygunluğunuz konusunda seçici olmak, eylemlerinizi bu önceliklerle uyumlu hale getirmenin bir yoludur. Oda arkadaşlarının yaptığınız şey, bir fark yaratıyormuş gibi davranması, zamanınızı ve müsaitliğinizi nasıl yönettiğiniz de dahil olmak üzere, eylemlerinizin öneminin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Oda arkadaşlarının yaptığınız şey, bir fark yaratıyormuş gibi davranması, zamanınızı ve müsaitliğinizi nasıl yönettiğiniz de dahil olmak üzere, eylemlerinizin öneminin güçlü bir hatırlatıcısıdır. Zamanınızın sadece sizin için değil, başkaları için de değerli olduğunu kabul etmek, kendinize saygı duyma duygusunun oluşmasına yardımcı olabilir. Jim Rohn'un ünlü sözü "Zaman paradan daha değerlidir, daha fazla para kazanabilirsiniz ama daha fazla zaman elde edemezsiniz." Zamanın öneminden doğrudan söz eder. Zamanınıza değer vermek ve zamanınızı yönetmek. Uygunluk konusunda seçici olmak, bunun önemli bir yönüdür. Zamanınıza değer vermek ve zamanınızı yönetmek. Uygunluk konusunda seçici olmak, bunun önemli bir yönüdür. Brian Tracy, başarının anahtarının bilinçli zihnimizi korktuğumuz şeyler yerine, arzu ettiğimiz şeylere odaklamak, zamanınızı etkili bir şekilde yönetmek ve odaklandığınız her zaman müsait olmamak olduğunu belirtti. Özetle, başkalarını kaçırma veya başkalarını rahatsız etme korkusuyla, kendinizi çok ince bir şekilde yaymak yerine arzularınız ve hedefleriniz, zamanınıza değer vermekle ilgilidir. Öncelikleri belirlemek, değerinize saygı duymak, bilinçli varoluşu uygulamak ve kişisel gelişime ve etkili zaman yönetimi stratejisine odaklanmak, önce ihtiyaçlarınıza öncelik verin. Bu yaklaşım, zamanınızı kontrol edebildiğiniz ve gerçekten önemli anlarda elinizden gelenin en iyisini yapabileceğiniz daha dengeli bir hayata yol açar. Bu sizin hayatınızı ve karşınızdakilerin hayatlarını zenginleştirecek şekilde seçici olarak ulaşılabilir olmakla ilgilidir. Etrafınızdakiler Marcus Aurelius bir keresinde şöyle demişti: "Duyduğumuz her şey bir fikirdir, bir gerçek değildir. Gördüğümüz her şey bir perspektiftir, gerçek değildir. Bu her zaman geçerli olmasa da iletişimle alakalıdır." Başlatıcı bir ilişkide bakış açıları dengesini teşvik eder ve daha adil bir ilişki kurulmasına izin verir. Seneca'nın bilgeliğine göre her iki tarafın da eşit katkıda bulunduğu değişim, genellikle hayal gücünde gerçekte olduğundan daha fazla acı çekeriz. Seneca'nın bilgeliğine göre her iki tarafın da eşit katkıda bulunduğu değişim, genellikle hayal gücünde gerçekte olduğundan daha fazla acı çekeriz. Burada geçerlidir. Ulaşılamama korkusu gerçek deneyimden daha üzücü olabilir. Geri adım atarak diğer kişiye gösterme fırsatı verirsiniz. Onların ilgileri rahatlatıcı olabilir ve etkileşiminizin değerli bir parçası olabilir. Epikürcü üstadlar sadece felsefenizi açıklamaz, onu somutlaştırır. Bu her zaman inisiyatif almak yerine, karşılıklı bağlılık ve sabır felsefesini işleyerek iletişime uygulanabilir sessizliktir. Tanrı'nın dili, geri kalan her şey kötü çeviri. İletişimde sessizliğin ve alanın güçlü olabileceğini ve her iki tarafında eşit derecede katkıda bulunabileceği, daha derin ve anlamlı bir bağlantının geliştirilmesine izin verebileceğini öne sürüyor. Jim'in etkili iletişim konusundaki görüşü, %20'sinin bildiğiniz ve %80'inin olduğu yönündedir. Bildiğiniz şey hakkında nasıl hissettiğinizdir. Sadece ne söylediğiniz veya ne zaman söylediğiniz değil, aynı zamanda iletişiminizin dinamiklerini ve buna dahil olan duyguları nasıl yönettiğinizle de ilgilidir. Brian Tracy'nin, insanların takip edeceği türden bir lider olma konusunda tavsiyesi, herhangi bir unvanınız veya pozisyonunuz olmasa bile
gönüllü olarak kişisel ilişkilere uygulanabilir. Her zaman sohbet başlatmayarak diğer kişiyi öne çıkmaya ve sizinle etkileşime geçmeye teşvik edersiniz. Proaktif olarak daha dengeli ve karşılıklı saygılı bir dinamik yaratırsınız. Özetle konuşmayı her zaman başlatmamak, ilişkilerinizde dengeli ve sağlıklı iletişimi teşvik etmek sabır, anlayış ve karşılıklı çaba ve bağlılığa odaklanmayı gerektirir. Bu yaklaşım yalnızca daha eşit bir ilişki sağlamakla kalmaz. Aynı zamanda kişisel gelişime ve iletişim becerilerinin gelişmesine de katkıda bulunur. Her iki bireyin de eşit hissettiği bir alan yaratmakla ilgilidir. Değer verilen ve ilişki stratejisine katkıda bulunmak için motive edilen 7. Her zaman müsait olmamak, duygusal dengeyi korumak. Bize Marcus Aurelius'u hatırlatır. Hayatınızın mutluluğu düşüncelerinizin kalitesine bağlıdır. Bu duygusal bağlılık için geçerlidir. Dengeyi geliştirerek dengeli ve sağlıklı bir zihniyet yönetebilirsiniz. Duygusal bağlarınızı daha etkili bir şekilde yargılama yeteneğinizi veya refahınızı etkilememelerini sağlamak. Dengeyi geliştirerek dengeli ve sağlıklı bir zihniyet yönetebilirsiniz. Duygusal bağlarınızı daha etkili bir şekilde yargılama yeteneğinizi veya refahınızı etkilememelerini sağlamak. Seneca'nın vizyonu gereğinden önce acı çeken, gereğinden fazla acı çeker. Duygusal bağlılığa çok fazla yatırım yapmanın tehlikesinden söz eder, sorunları önceden tahmin etmek veya bir ilişki hakkında aşırı endişelenmek, bu gereksiz acıya yol açabilir. Rasyonel bir bakış açısını korumak sağlıklı bir duygusal dengeyi korumaya yardımcı olur. Epikürcü yalpalama duygusal bağlanma alanında, kendisinin efendisi olmayan hiç kimsenin özgür olmadığını öğretir bu, duygularınız üzerinde kontrol sahibi olmak ve onların kararlarınıza hükmetmesine izin vermemek anlamına gelir ya da yaşam, dürtüsel tepki vermeyen durumlara tepki vermekle ilgilidir. Göreviniz sevgiyi aramak değil, sadece kendi içinizde ona karşı inşa ettiğiniz tüm engelleri aramak ve bulmaktır. Göreviniz sevgiyi aramak değil, sadece kendi içinizde ona karşı inşa ettiğiniz tüm engelleri aramak ve bulmaktır. Duygusal bağlılığı ele alırken bu, duygusal engellerinizi anlamak ve bunun için çalışmakla ilgilidir. Dış onaya bağlı olmayan sağlıklı öz sevgi, Jim Rohn'un felsefesi. Keşke daha kolay olsaydı, keşke daha iyi olsaydın dilemek yerine burada uygulanır. Dış onaya bağlı olmayan sağlıklı öz sevgi, Jim Rohn'un felsefesi. Keşke daha kolay olsaydı, keşke daha iyi olsaydın dilemek yerine burada uygulanır. Daha az zorlayıcı duygusal durumlarla daha iyi başa çıkmak için kendinizi geliştirmeye odaklanın. Bu duygusal zekayı geliştirmeyi içerir ve dayanıklılık. Brian Tracy, başkalarına verebileceğiniz en büyük hediyenin koşulsuz sevgi ve kabullenme armağanı olduğunu belirtti. Bunu başkalarına sunarken bunu önce kendinizde uygulamanız önemlidir. Kendinizi koşulsuz olarak kabul ederek ve severek sağlıksız duygusal bağımlılık riskini azaltırsınız. Sonuç olarak ilişkileriniz duygusal olarak fazla bağlı olmamak, duygusal dengeyi korumayı, duygulara rasyonel bir bakış açısı korumayı, öz kontrolde ustalaşmayı, kendini sevme yolculuğuna çıkmayı ve kişisel duygusal gelişime odaklanmayı içerir. Onlara aşırı bağımlı olmak, bu yaklaşım daha olgun ve tatmin edici ilişkilere yol açar. Her zaman Marcus Aurelius'un tavsiye ettiği gibi çekip gitmeye hazır olun. İçinizdeki iyiliğe değer verin, kendinizden gelir. Bu özellikle ayrılma kararını değerlendirirken geçerlidir. İçinizdeki iyiliğe değer verin, kendinizden gelir. Bu özellikle ayrılma kararını değerlendirirken geçerlidir. Strateji 8 denge kendi değerinizi tanıyan konuşmalar. Değerinizi onurlandırmayan bir durumdan ayrılma yönündeki zor kararı vermek için çok önemlidir. Seneca'nın bilgeliği bazen yaşamak bile bir cesurluk eylemidir. Çekip gitme eylemiyle derinden yankılanır. Tanıdık bir yer durumunu terk etmek için muazzam bir cesaret gerekir veya ilişki, özellikle de güçlü duygusal bağlar söz konusu olduğunda epikürcü üstatlar, önemli olanın başınıza ne geldiği değil, uzaklaşma bağlamında buna nasıl tepki verdiğiniz olduğunu öğretti. Bu sizi küçümseyen bir duruma öz saygı ve haysiyetle yanıt vermek anlamına gelir. Tepki deneyiminizi ve ileriye doğru yolunuzu tanımlar yara. Işığın girdiği yerdir ve bu, zorlu uzaklaşma eyleminin dönüştürücü olabileceğini öne sürer. Daha derin bir anlayışa ve kendini sevmeye yol açan bir büyüme.
ve kendini keşfetme fırsatı olabilir. Profesörün bakış açısı, kalbiniz yolu bilir. O yöne doğru koşarsınız bazen. Kalbinizin size artık faydası olmayan durumlardan uzaklaşmanız için rehberlik ettiğini hatırlatır. Bu içsel bilgeliğinize güvenmenizle ve o adımı atacak kadar kendinize değer vermenizle ilgilidir. Jim Rohn'un içgörüsü sizsiniz. En çok zaman geçirdiğiniz 5 kişi ortalaması. Etrafınızda size değer veren insanlarla birlikte olmanın önemini vurguluyor, sizi teşvik ediyor ve olumsuz etkilerden uzaklaşmaya istekli, bu kişisel gelişim ve standartlarınızı korumak için çok önemli. Brian Tracy disiplin yeteneğini belirtti, kişinin kısa vadeli hazzı, daha büyük uzun vadeli ödüller için ertelemesi, çekip gitme bağlamında başarının vazgeçilmez ön koşuludur. Özetle çekip gitmeye istekli olmak değerinizi anlamak ve onaylamakla ilgilidir. Size saygı duymayan veya size değer vermeyen durumlardan ayrılma cesaretine sahip olmak. Yeni strateji duygusal dengeyi korumak. Duygusal dengeyi korumak ve kişisel gelişime ve öz saygıya odaklanmak. Sezgilerinize güvenmeyi içerir, değerinizin farkına varmak ve kendinize uygun kararlar almak. Uzun vadeli refahınız ve bu prensibe meydan okuyan başarınız, daha fazla kişisel güce, kendini sevmeye ve sonuçta daha tatmin edici bir yaşam yolculuğuna yol açar. Bu bölümü kapatırken, hayat yolculuğunun nasıl olduğunuzu keşfetmeniz kadar kim olduğunuzu keşfetmenizle de ilgili olduğunu unutmayın. Etrafınızdaki dünyayla ilişki kurun, her adımda kendinize bu ilkelere göre rehberlik edin. Daha güçlü bir topluma doğru bir adımdır bir denge, eğitim ve tatmin edici bir yaşam. Her türlü zorlukla yüzleşecek güce sahip olduğunuzu unutmayın. Zor kararlar alın ve kendi dünyanızla uyumlu bir yaşam şekillendirin. En derin değerler ve özlemler yolunuz, Stoacılardan şairlere, filozoflardan modern düşünürlere kadar, bizden önce gelenlerin bilgeliğiyle aydınlatılan, benzersiz sizindir gitmeden önce sizi bu bilgelik kuyusunun derinliklerine dalmaya davet ediyorum. Ekranınızdaki 2 çalma listesi, Stoacı hayat dersler ve metanetli alışkanlıkların her biri gizli bir hazinedir. Ekranınızdaki 2 çalma listesi, Stoacı hayat dersler ve metanetli alışkanlıkların her biri gizli bir hazinedir. Hayatın karmaşıklıklarını, zarafet ve dayanıklılık stratejisiyle aşmanıza yardımcı olacak fikir hazinesi ve pratik tavsiyeler. İster rehberlik ilhamı ister bir yansıma anı arıyor olun, bu çalma listeleri dünyadaki yoldaşlarınızdır. Yolculuk öyleyse keşfetmeye devam et. Öğrenmeye devam et, büyümek ve hatırlamak. Bu çalma listeleri dünyadaki yoldaşlarınızdır. Yolculuk öyleyse keşfetmeye devam et. Öğrenmeye devam et, büyümek ve hatırlamak. Marcus Aurelius'un sözleriyle en iyi intikam, yarayı yapan kişiden farklı olmaktır, kin için değil. Seni bekleyen olağanüstü hayatı hak ettiğin için, en iyi halin ol, seni bekleyen olağanüstü hayatı hak ettiğin için, ne tavsiye ettiğini hiç merak ettin mi? Aşk ve cinsellik üzerine eski filozoflar, ilişkilerin karmaşık labirentinde, ilişkilerimizin zehirliliğe düşmesini önlemek için öneriyorlar. Metanetliliğin zaman testinden geçmiş bir rehber var. En iyi saklanan sırlarını keşfedeceğiniz duygusal bir odiseye dalmaya hazırlanın. Antik çağ tutkuyu ateşlemek, aşkı fethetmek ve tatmin edici cinselliği keşfetmek, Stoacılar, hayatın doğayla uyum içinde yaşanması gerektiğine ve aşk baştan çıkarma ve cinsel arzu dahil duygularımızın Stoacı bir bakış açısıyla anlaşılması ve akıllıca yönetilmesi gerektiğine inanıyordu. Aşk ve cinsellik sadece geçici tutkular değil, ama erdemi, öz kontrolü uygulama fırsatları ve daha fazlasını keşfedeceğiz. Bu kadim öğretilerin modern aşk yaşamlarımıza nasıl ışık tutabileceğini ve ilişkilerin zorlukları ve sevinçleriyle yüzleşmek için zamansız bilgelik sunabileceğini keşfedeceğiz. Aşk bu yolculukta bize katılın ve insan olarak doğamızı tanımanın ne kadar önemli olduğunu öğrenin ve Stoacılar hayatımızda aşk ve cinselliğe nasıl yaklaşacağımız konusunda değerli dersler verirken, aşk güçlü ve birleştirici bir güç olabilir. Stoacılar sevginin önemini vurguladılar. Buna farkındalıkla yaklaşmak, cinsellik konusunda kontrolü ele almaktan, kontrolsüz tutkulardan veya toksisiteden kaçınmak, Stoacılar onu sadece fiziksel bir eylem olarak değil, doğal düzenin kendi amaç ve anlamları ile bir ifadesi olarak görmüşlerdir.
Kendimizle ve başkalarıyla ilişki kurmanın daha derin ve daha anlamlı yollarını keşfedin. Başka bir deyişle, Stoacılar bize, sevgiyi ve cinselliği daha geniş bir bağlamda görüp anlayabileceğimiz, özdenetim, saygı ve karşılıklı anlayışın son derece önemli olduğu benzersiz bir mercek sunar. Aşk ve ilişkiler konularında kendinizi kaybolmuş veya kafanız karışmış hissettiyseniz ya da sadece yeni ve derin bir bakış açısı arıyorsanız, sizi, öğretileri farklı olsa da, Stoacıların gözüyle aşk ve cinsellik dünyasındaki bu yolculuğa bana katılmaya davet ediyorum. 1000 yıl önce formüle edilmiş olan içerdikleri dersler, o zamanki kadar bugün de geçerlidir. Stoacılığı tartışırken, bu felsefenin doğaya duyduğu derin saygıdan bahsetmemek imkansızdır. Bunun bizim arzularımız ve cinselliğimizle nasıl bir ilişkisi var? 1000 yıl önce formüle edilmiş olan içerdikleri dersler, o zamanki kadar bugün de geçerlidir. Stoacılığı tartışırken, bu felsefenin doğaya duyduğu derin saygıdan bahsetmemek imkansızdır. Bunun bizim arzularımız ve cinselliğimizle nasıl bir ilişkisi var? Stoacıların, insan özü hakkında derin bir anlayışları vardı. Cinsellik konusunda, erdemli bir hayat yaşamak için gerekli olduğuna inanıyorlardı. Özünde tarafsız belirli eğilimler ve arzularla doğduğumuza ve önemli olan onlara nasıl tepki verdiğimiz ve onlara göre hareket ettiğimizdi. Arzu özellikle cinsel arzu reddedilecek bir şey değil. İnsanlığımızın doğal bir parçasıydı. Stoacıları en çok ayıran şey, arzuya göre hareket etmeyi seçmemizdi. Arzuyu doğal kabul etmenin ötesinde, Stoacılar cinselliği daha geniş bir perspektiften görüyorlardı. Kozmosla ilgiliydi onlara göre, evrendeki her şey, doğanın dikte ettiği bir düzeni takip ediyor. Sebeplerin sürekli bir akışı. Bu bağlamda cinsellik yalnızca fiziksel bir eylem ya da salt çekim değildir. Doğal düzenin bir tezahürüdür. Doğanın yaşam iradesinin bir ifadesidir. Cinselliği, evrenin düzeniyle uyum içinde anlamaya devam etmek, Stoacıların onu aşkın bir şey olarak görmesine yol açar, öyle değildir. Sadece zevk veya üreme ile ilgili değil, evrenin ritmi ve melodisiyle kişinin kendisinden daha büyük bir şeyle bağlantı kurmanın bir yolu. Artık videonun yarısına ulaştınız. Kendinizin daha iyi bir versiyonu olmaya çalıştığınız için sizi tebrik ediyorum ve alçak gönüllü bir şekilde soruyorum. Yorum bırakmanız kanalıma çok yardımcı oluyor. Eğer ne yorum yapacağınızı bilmiyorsanız, sadece aklınızdan geçerek yazın. Böylece buraya kadar geldiğinizi biliyorum. Ve bunun gibi daha fazla içerik için abone olmayı unutmayın. Ayrıca bazı kitapların bağlantılarını da verdim. Bugün olduğum adam olmama yardımcı olan ve aynı zamanda metanetli bir bakış açısıyla cinselliği keşfederken, sizin de metanetli bir zihniyete ulaşmanıza yardımcı olacak. Metanet üzerine sadece bireysel eylemlerden veya izole edilmiş arzulardan bahsetmiyoruz, bunların doğanın doğasına nasıl uyduğunu düşünüyoruz. Bize esasında doğal varlıklar olduğumuzu hatırlatan geniş bir tuval, cinsellik alanındaki arzu ve eylemlerimizin bile bu geniş bağlam içinde anlaşılması ve ele alınması gerekir. Sonuçta varoluşumuzun diğer yönleri gibi cinselliğimiz de evrenle uyum içinde yaşama fırsatıdır. Ve biz de ilk bakışta bir çelişki gibi görünebilecek stoacı aşk terimini duymuş olabilirsiniz. Çünkü tüm stoacılık öz kontrol ve bağımsızlığa odaklanmasıyla bilinirken, aşk güzelliği ne olursa olsun, deneyimleyebileceğimiz en yoğun ve tutkulu duygulardan biridir. Aşka dair stoacı düşüncenin temeli, ondan vazgeçmek şöyle dursun, deneyimleyebileceğimiz en yoğun ve tutkulu duygulardan biridir. Aşka dair stoacı düşüncenin temeli, ondan vazgeçmek şöyle dursun, bizi onu daha derin ve anlamlı bir şekilde deneyimlemeye davet etmesidir. En ünlü stoacılardan birinin söylediği gibi, duygulardan kaçmayız ama hangisini takip edeceğimizi seçeriz, bu fikir bizi bunu yapmamaya teşvik eder. Duygularımızı reddetmek ama onlara rehberlik etmek ve yön vermek. Burada mesele kontrolsüz tutkulara kapılmamak. Dürtüsel ve sorgulanmadığında, aşk bizi aceleci kararlara, takıntılara ve hatta umutsuzluğa sürükleyebilir. Ancak metanetli bilgelikle yaklaşıldığında, duygularımızı kaybetmeden derinden sevebiliriz. Duygularımızı reddetmek ama onlara rehberlik etmek ve yön vermek. Burada mesele kontrolsüz tutkulara kapılmamak.
Dürtüsel ve sorgulanmadığında, aşk bizi aceleci kararlara, takıntılara ve hatta umutsuzluğa sürükleyebilir. Ancak metanetli bilgelikle yaklaşıldığında, duygularımızı kaybetmeden derinden sevebiliriz. İç huzur, bağlılık olmadan sevgi olarak bilinir. Başkalarına sahip olmaya veya kontrol etmeye çalışmadan, karşılığında hiçbir şey beklemeden sevmek, sadece onların varlığını takdir etmek ve paylaşılan ana değer vermek istediğiniz gibi sevin, ancak her şeyin olduğu gibi olmasını dileyin ve siz de mutlu olacaksınız. Huzurlu bir yaşam. Bu bilgelik cevheri, bir ilişkiyi beklentilerimize göre şekillendirmeye çalışmak yerine, bize aşka nasıl yaklaştığımızı yeniden düşünmeye teşvik ediyor. Destansı hikaye, her şeyi olduğu gibi sevmeyi ve takdir etmeyi öğrendiğimizi öneriyor. Stoacı bağlamda kopukluk, sevgi eksikliği anlamına gelmez. İlgi veya şefkat tam tersine daha özgürce ve gerçekten sevmek anlamına gelir. Stoacı bağlamda kopukluk, sevgi eksikliği anlamına gelmez. İlgi veya şefkat tam tersine daha özgürce ve gerçekten sevmek anlamına gelir. Sürekli gelecek endişesi duymadan anın tadını çıkarabilmek, sevdiklerimizi değiştirmeye çalışmadan takdir edebilmek, gerçek aşkın sahiplenici değil, özetle özgürleştirici olduğunu anlamaktır. Stoacılar bize aşka dair benzersiz bir bakış açısı sunar. Bu sevgiyi derinden tutkulu ama dengeli ve merkezli bir şekilde deneyimlemeye bir davettir. Bize aşkın en saf haliyle, hayatın ve başkalarıyla olan bağlantımızın bir kutlaması olduğunu hatırlatır. Bu yerden yaşadığımızda stoacı bilgelik ve ayrılma. Tarih boyunca sayısız kültürde, hayatımızın evlilik ve aile temel taşlarının en zenginleştirici ve dönüştürücü deneyimlerinden biri haline geldi. Ancak stoacılar bu kavramlara nasıl yaklaştılar? Bu kurumlarda hangi anlamları buldular ve bunları günümüzde nasıl yaşadılar? Stoacılar için, evliliğin yalnızca aşık iki kişinin birlikteliği olmanın ötesine geçtiğini, aynı zamanda topluma bir bağlılık ve insanlığın devamlılığına bir katkı olduğunu anlamak çok önemlidir. Filozof İmparator Marcus Aurelius, evlilik eyleminin evlilik eylemi olduğunu ifade etti. Doğal ve türün devamına yönelik, bunu yalnızca toplumsal bir gelenek olarak değil, kozmik uyumun ayrılmaz bir parçası olarak gördü. Ve bu perspektiften bakıldığında, işlerin doğal düzeni, evlilikteki görev ve sorumluluklar yük değil, bunu yalnızca toplumsal bir gelenek olarak değil, kozmik uyumun ayrılmaz bir parçası olarak gördü. Ve bu perspektiften bakıldığında, işlerin doğal düzeni, evlilikteki görev ve sorumluluklar yük değil, kişisel gelişim için fırsatlardı ve ortak iyiliğe katkıda bulunmak, sadakat, karşılıklı saygı, destek ve bağlılık stoacılar için temel öneme sahipti, başarılı bir evlilik erdem üzerine kurulmuştur. Karşılıklı anlayış ve bağlılık, çocukların eğitimi ve yetiştirilmesi konusunda hem çift hem de toplum için daha büyük bir iyilik elde etmek için birlikte çalışmak, stoacılar aynı zamanda son derece düşünceli bir bakış açısına sahiplerdi. Çocukların sadece küçük yetişkinler değil, rehberliğe, sevgiye ve her şeyden önce takip edilecek iyi örneklere ihtiyaç duyan gelişmekte olan varlıklar olduğuna kesinlikle inanıyorlardı. Seneca, çocukların sizin öğrettiklerinizden çok, sizin kim olduğunuzdan, başka bir deyişle davranışlardan daha fazlasını öğrendiklerini belirttiler. Ebeveynlerin ve eylemleri, çocukları için ilk hayat dersleridir. Bu perspektiften bakıldığında, bir çocuğu eğitmek sadece bilgi aktarmak değil, aynı zamanda değerleri aşılamak, örnek olarak öğretmek ve onları hayatla, bilgelik ve dayanıklılıkla yüzleşmeye hazırlamaktı. Erdem, öz kontrol ve zorluklarla, serenity ile yüzleşme yeteneği sonuç olarak, evlilik ve ailenin metanetli vizyonu doğa toplumuna ve kişinin kendisine bağlılığın bir birleşimidir. Bu sadece rolleri yerine getirmek veya gelenekleri takip etmekle ilgili değildi. Aynı zamanda yaşamları zenginleştiren ilkelere göre yaşamakla ilgiliydi. Bireylerin ve bir bütün olarak toplumun bakış açısından bu. Antik çağın modern dünyada hala şaşırtıcı bir geçerliliği olmasına ve ilişkilerin ve aile sorumluluklarının tam olarak nasıl yaşanacağına dair canlandırıcı bir bakış açısı sunmasına rağmen, Marcus Aurelius'un sözlerini hatırlamamız gereken bir vizyondur. Kovana fayda sağlamaz,
Ancak bu basit düşünce bizi aşka ve ilişkilere sadece bireysel bir perspektiften değil, aynı zamanda kolektif bir perspektiften bakmaya davet eder ve bize biri için iyi olanın diğeri için de iyi olması gerektiğini ve bunun tersinin de geçerli olduğunu hatırlatır. Seneca öte yandan bizi, insanın olduğu her yerde sevgi bağlamında nezaket fırsatının da olduğu konusunda uyardı. Bu yansıma bizi partnerimize her zaman nezaket anlayışı ve saygıyla yaklaşmaya, onun insanlığını ve hayatımızdaki değerini kabul etmeye davet ediyor. Ama bunu nasıl yapacağız? Bu bilgiyi mevcut ilişkilerimize uyguluyoruz. Burada metanetli, düşünceye dayalı bazı fikirler şu anın değerine değer. Marcus Aurelius bize hayatın kısa olduğunu hatırlattı. Bu nedenle partnerinizle şimdiki zamanda yaşadığınız her anın kıymetini bilin ve endişelerin veya gelecek beklentilerinin mevcut hayatınızı gölgede bırakmasına izin vermeyin. Mutluluk egzersizi öz kontrol stoacılar, aşkta öz kontrolün önemine inanırlardı. Bu kıskançlığa teslim olmamak anlamına gelir. Öfke veya kızgınlık sabır uygulayın ve kendiniz dahil herkesin kusurlu olduğunu anlayın. Epikus öğretisini takip ederek bağlanmadan sevgi çok fazla bağlanmamalıyız. Kontrolümüz altında olmadıkları için dışsal şeylere tutkuyla sevin ama her zaman her sonucu serenity ile kabul etmeye hazır olun. Stoacılar doğrudan iletişim konusuna girmese de iletişimi geliştirin. İlişkilerde iletişimi günlük yaşamda bilgeliğin ve karşılıklı anlayışın önemini vurguladılar. Açık ve dürüst ilişkileri geliştirin. Bu metanetli bakış açılarını ilişkilerinize entegre etmenin daha derin ve daha anlamlı bir bağlantıya yol açabileceğini unutmayın. Uyum ve karşılıklı büyümeyi teşvik eder iletişim anlamak ve anlaşılmak için çok önemlidir. Ayrıca aşkta karşılıklı büyüme sadece midede kelebekler hissetmekle ilgili değil, aynı zamanda gelişmekle de ilgilidir. Marcus Aurelius'un söyleyeceği gibi, bireyler olarak bir arada her ikisine de yarar sağlayan ve teşvik eden şeyleri arayın ilişkide, karşılıklı büyüme stoacı bilgelik, bizi aşk ve ilişkilere özgünlük anlayışı ve kişisel gelişim perspektifinden bakmaya davet eder. Her ne kadar bu düşünürler 1000 yıl önce yaşamış olsalar da, onların öğretileri, yaşamda değerli bir rehber olmaya devam etmektedir. Çağdaş dünyadaki karmaşık aşk labirenti, belki de bu bilgeliği benimseyerek, hayatlarımızda daha derin, daha anlamlı ve dengeli bir aşk bulabiliriz. Bastırılmış stoacılar, bu duyguların güçlü ve çoğu zaman yoğun olabilmelerine rağmen, sevgi ve arzuyu acı çekmenin kaynakları olarak gören, diğer felsefelerden farklı olarak erdem, öz disiplin ve öz kontrol uygulama fırsatları sunduğunu anladılar. Stoacılar daha dengeli ve bilge bir yaklaşımı savundular. Bu duyguların sağlıklı ve zenginleştirici ilişkileri teşvik etmek için kanalize edilebileceğini düşündüler. Bu yüzden aşkımız ve cinsel hayatımızla ilgili stoacılıktan ne gibi değerli dersler alabiliriz? Stoacılık bize cinselliği ve aşkı bastırmaya çalışmayan, daha ziyade bizi kucaklamaya teşvik eden bir bakış açısı sağlar. Onlara bilinçli ve erdemli bir şekilde. Bu bilim felsefesinin modern yaşamda cinsellik ve sevgiyi ele alma konusunda nasıl değerli içgörüler sunabileceğini, bu deneyimleri daha anlamlı ve dengeli yaşamamızı sağlayacak şekilde derinlemesine keşfedeceğiz. Bu kendini keşfetme ve üzerine düşünme yolculuğunda bize katılın. Stoacılığın merceğinden aşk ve cinsellik, stoacılığın dünyasını ve onun cinselliğe bakış açısını araştırdığımızda, cinsel aktiviteyi yalnızca fiziksel bir eylem olarak görmeyen, daha ziyade kendi amacı olan doğal bir düzenin ifadesi olarak gören bir vizyona dalarız. Stoacıların bize miras bıraktığı vizyon, bize aşkın ve cinselliğin salt fiziksel tatminin çok ötesine geçtiğini, aslında kendimizi ve başkalarını daha derinlemesine anlamamızı sağlayan araçlar olduğunu anlamanın önemini düşünmeye davet ediyor. Başka bir deyişle, stoacılar bize farklı bir bakış açısıyla benzersiz bir mercek sunuyor. Öz denetim, saygı ve karşılıklı anlayışın son derece önemli olduğu daha geniş bir bağlamda, sevgiyi ve cinselliği takdir etmek ve anlamak, aşk ve ilişkiler labirentinde kaybolmuş veya kafanız karışmış hissettiyseniz veya bir arayış içindeyseniz, yeni ve derin bir bakış açısı sizi aşk ve cinsellik dünyasına yaptığımız bu yolculukta bize katılmaya davet ediyorum. Stoacıların gözüyle
Her ne kadar öğretileri 1000 yıl önce formüle edilmiş olsa da, içerdikleri dersler bugün olduğu kadar günceldir. O zaman gelin ne kadar metanetli olduğumuzu araştıralım. Felsefe cinselliğimiz ve arzularımızla ilgilidir. Stoacılar, antik çağın diğer düşünürleri gibi, erdemli bir yaşam sürmek için insan doğasını anlamanın temel olduğunu düşünüyorlardı. Belirli eğilim ve arzularla doğduğumuza inanıyorlardı. Özleri nötrdü. Asıl önemli olan nasıl olduğuydu. Konu arzu, özellikle de cinsel arzu olduğunda buna göre tepki verir ve hareket ederiz. Stoacılar bize bunun reddedilecek veya doğası gereği olumsuz olarak görülebilecek bir şey olmadığını, gerçekte insan doğasının içsel bir parçası olduğunu, ancak Stoacılara göre bizi farklı kılan şeyin olduğunu öğretir. Bu arzular doğrultusunda hareket etmeyi nasıl seçeceğimizdir. Arzuyu salt kabul etmenin ötesinde, cinselliği daha geniş bir perspektiften görür. Onu kozmosla ilişkilendirir. Onların görüşüne göre, evrendeki her şey doğa tarafından dikte edilen bir düzeni takip eder. Neden ve sonuçların sürekli bir akışı bu dünyada cinsellik bağlam, o doğal düzenin bir ifadesinden başka bir şey değildir. Salt fiziksel bir eylem ya da salt çekimle sınırlı değildir. Doğanın yaşamı ayakta sürdürme iradesinin bir tezahürüdür. Evrenin düzeniyle uyumlu bir şey olarak cinsellik stoacıları sürükler. Stoacı bir bakış açısıyla görülen aşkın cinsellik olarak görün. Aşar, salt zevklerin veya üremenin ötesinde, kişinin kendisinden daha büyük bir şeyle bağlantı kurmanın bir yolu haline gelir. Kozmosun ritmi ve melodisi cinselliği stoacı bir perspektiften ele alırken, sadece bireysel eylemlerden veya eylemlerden bahsetmeyiz. İzole edilmiş arzular, ama bunların doğanın görkemli dokusuna nasıl uyduğuyla ilgili olarak, bu yaklaşım bize nihayetinde doğal varlıklar olduğumuzu ve cinsellik alanındaki arzu ve eylemlerimizin daha geniş bir bağlamda anlaşılması ve ele alınması gerektiğini hatırlatır. Çünkü sonunda varlığımızın diğer yönleri gibi cinselliğimiz de, evrenle ve kendimizle uyum içinde yaşama fırsatına dönüştüğünde, şimdi ilk bakışta metanetli aşktan bahsedelim. Özellikle de metanetin öz kontrol ve tarafsızlığa odaklandığı düşünülürse, bu bir çelişki gibi görünebilir. Ancak metanetli aşk bize nasıl seveceğimiz ve başkalarıyla nasıl ilişki kuracağımız konusunda eşsiz bir bakış açısı sunuyor. Aşk şüphesiz, hepimizin hayatın bir noktasında deneyimlediği en yoğun ve tutkulu duygulardan biridir. Ama burada aşka dair stoacı bakış açısının güzelliği, insanın hissettiğinin tam tersidir. Stoacıların bizi aşktan kaçınmaya veya ondan vazgeçmeye değil, onu daha derin ve anlamlı bir şekilde deneyimlemeye teşvik ettiğini düşünebilir. Stoacılar bizden tutkularımızdan kaçınmamızı değil, onları anlamamızı ve sena'nın biri olarak onlara yön vermemizi istiyor. En ünlü stoacılar, haklı olarak tutkulardan kaçınmamız gerektiğini değil, onların üzerimizde güç sahibi olmalarına izin vermememiz gerektiğini söyledi. Duygularımızı reddetmek için değil, onlara rehberlik etmek ve onlara amaç vermek için bir çağrıdır. Buradaki ana fikir şu, kontrolsüz tutkuların ve sorgulanmamış sevginin bizi dürtüsel ve yıkıcı yollara sürüklemesine izin vermeyin. Buradaki ana fikir şu, kontrolsüz tutkuların ve sorgulanmamış sevginin bizi dürtüsel ve yıkıcı yollara sürüklemesine izin vermeyin. Bilgelikle yaklaşılmadığında sevgi takıntılı kararlara ve hatta umutsuzluğa yol açabilir. Ancak sevgiye metanetli ilkeler uyguladığımızda iç huzurumuzu kaybetmeden derinden sevebiliriz buna denir. Bağlılık olmadan sevgi, bağlılık olmadan sevgi, karşıdaki kişiyi sahiplenmeye ya da kontrol etmeye çalışmadan, karşılığında hiçbir şey beklemeden sevmeyi içerir, sadece onun varlığını ve paylaşılan anın değerini takdir etmeyi içerir. Aşk üzerine derin düşünceler, onun en ikonik sözlerinden biri. Olayların istediğiniz gibi olmasını talep etmeyin, onların olduğu gibi olmasını dileyin ve stoacı felsefeyi aşka uyguladığımızda başarılı olursunuz. Epikuros'un bakış açısı bir kalıp oluşturmaya çalışmak yerine aydınlatıcıdır diyor. Arzularımıza ve beklentilerimize göre ilişki kurmamızı, her şeyi olduğu gibi sevmeyi ve takdir etmeyi öğrenmemizi teşvik eder. Bu, ilişkilerin geçiciliğini kabul etmeyi, onların değişebileceğini, hatta sona erebileceğini anlamayı
ve yine de sevmeye karar vermeyi içerir. Sevilen kişiye karşı ilgi veya şefkat eksikliği anlamına gelmez, aksine daha gerçek ve özgür bir şekilde sevmeyi ifade eder. Sürekli gelecek takıntısı olmadan, anın tadını çıkarabilmek anlamına gelir, sevdiklerimizi oldukları gibi takdir etmemizi sağlar. Bunları değiştirmeye çalışan ve gerçek aşkın sahip olmak değil, özetle özgürleştirmek olduğunu anlamaya çalışan Stoacılar, bize aşka derinden tutkulu ama dengeli ve merkezli benzersiz bir bakış açısı sunuyor. Bu felsefe, aşkın en saf haliyle yaşamın bir kutlaması olduğunun hatırlatıcısıdır. Ve başkalarıyla olan bağımız, bu bilgelik ve ayrılık yerinden sevgiyi deneyimlediğimizde, bu şimdi en zenginleştirici ve dönüştürücü deneyimlerden biri haline gelir. Stoacılığın evlilik ve aile gibi konuları nasıl etkilediğini, daha derinlemesine incelemek istiyorsanız, hadi birlikte evlilik ve aileyi keşfetmeye devam edelim. Tarih boyunca pek çok kültürün temel direğidir. Ancak Stoacılar bunlara nasıl bakmışlar? Bu kurumlara ne anlamlar yüklemişler ve bunları günlük hayatlarında nasıl yaşamışlar? Bunu anlamak için öncelikle Stoacılar için evliliğin sadece bir birlik olmadığını kavramamız gerekiyor. Aşık iki kişi arasında bu aynı zamanda topluma ve insanlığın devamlılığına bir bağlılıktı. Filozof İmparator Marcus Aurelius, evlilik eyleminin türün devamını amaçlayan bir doğa eylemi olduğunu belirterek, bunu salt bir toplumsal sözleşme olarak görmediler. Ancak bu açıdan bakıldığında, doğal düzenin ayrılmaz bir parçası olarak, evlilikteki görev ve sorumluluklar yük olarak değil, kişisel gelişim ve ortak iyiliğe katkıda bulunma fırsatları olarak görülüyordu. Ancak bu açıdan bakıldığında, doğal düzenin ayrılmaz bir parçası olarak, evlilikteki görev ve sorumluluklar yük olarak değil, kişisel gelişim ve ortak iyiliğe katkıda bulunma fırsatları olarak görülüyordu. Başarılı bir evlilik ilişkisine dair güçlü bir ilişki fikrini, derin bir karşılıklı anlayış ve hem çiftin hem de genel olarak toplumun daha büyük bir iyiliği için birlikte çalışmaya yönelik ortak bir bağlılığı içeren, yetiştirme ve eğitim konusunda erdeme dayandırdılar. Yansıtıcı bakış açısıyla çocukların sadece rehberliğe ihtiyaç duyan küçük yetişkinler olmadığı, daha ziyade rehberliğe, sevgiye ve her şeyden önce takip edilecek iyi örneklere ihtiyaç duyan oluşum halindeki varlıklar oldukları fikrine sıkı sıkıya inanıyorlardı. Seneca'nın dediği gibi çocuklar öğrettiklerinizden çok, olduklarınızdan daha fazlasını öğrenirler. Başka bir deyişle, ebeveynlerin davranış ve eylemleri, bu perspektiften bakıldığında çocuklarının alacağı ilk hayat dersleridir. Bir çocuğu eğitmek sadece bilgi vermek değil, aynı zamanda değerleri aşılamak, örnek olarak öğretmek ve onları hayatla bilgelik ve dayanıklılıkla yüzleşmeye hazırlamaktır. Stoacılar, öz kontrol erdemini ve serenity ile zorluklarla yüzleşme yeteneğini geliştiren bir eğitimi savundular. Özet olarak, evlilik ve aileye dair Stoacı vizyon, doğa toplumuna ve kişinin kendisine bağlılığın bir birleşimidir. Sadece rolleri yerine getirmek veya gelenekleri takip etmekle ilgili değildir. Bireylerin ve bir bütün olarak toplumun yaşamlarını zenginleştiren ilkelere göre yaşamakla ilgili bu bakış açısı, ne kadar eski olsa da, modern dünyada şaşırtıcı derecede güncel kalsa da, ilişkiler ve aile sorumluluklarının nasıl sonuna kadar yaşanacağı konusunda yenileyici bir bakış açısı sunuyor. Dengeli bir aşk hayatı için, Marcus Aurelius'un kovana faydası olmayanın, arıya da faydası olmadığını belirten sözlerini hatırlamak şarttır. Bu bilge düşünce bize hem ailemizin hem de toplumun refahına katkıda bulunmanın önemini hatırlatır. Sonuçta başkalarına olan sevgimiz ve ilgimiz, tatmin edici bir yaşamın temel bir parçasıdır. Sonuçta başkalarına olan sevgimiz ve ilgimiz, tatmin edici bir yaşamın temel bir parçasıdır. Bu basit düşünce bizi aşka ve ilişkilere sadece bireysel bir perspektiften değil, aynı zamanda kolektif bir yaklaşımdan da bakmaya davet eder ve bize kişi için iyi olanın aynı zamanda iyi olması gerektiğini hatırlatır. Diğerine iyi davranın ve tam tersi Seneca, diğer taraftan, nerede insan varsa orada sevgi bağlamında nezaket fırsatının da bulunduğunu öğütledi. Bu yansıma bizi, sevdiklerimize her zaman nezaket, anlayış ve saygıyla davranmaya teşvik ediyor.
Hayatlarımızda onların insanlığını ve değerini kabul ediyoruz ama bu tavsiyeyi günlük ilişkilerimizde nasıl uygularız? Burada metanetli düşünceye dayanan bazı fikirler var. Bir değer mevcut seneca. Bize hayatın kısa olduğunu hatırlatıyor, bu yüzden partnerimizle birlikte yaşadığımız her anın kıymetini bilmeliyiz. Bu temelsiz kıskançlığa, öfkeye veya kırgınlığa teslim olmamak anlamına gelir, sabrınızı geliştirin. Ve kendiniz de dahil herkesin bu durumda olduğunu anlayın. Destansı Tetus'un ifade ettiği gibi, bağlılık olmadan kusurlu 3 aşk. Dış şeylere çok sıkı tutunmamalıyız çünkü onlar bizim kontrolümüz altında değiller. Buna romantik ilişkiler de dahildir, tutkuyla sevebilirsiniz. Serenity dörtlü iletişim ile her türlü sonucu kabul etmeye hazır olun. Stoacılar bunun önemini vurguladılar. Günlük yaşamda bilgelik ve karşılıklı anlayış, açık ve samimi iletişimi teşvik eden. Bu metanetli ilkeler ilişkilerimizi zenginleştirebilir ve daha dengeli ve tatmin edici bir aşk hayatı yaşamamıza yardımcı olabilir. Sonuçta bizi daha bilinçli sevmeye ve yaşamlarımızda güçlü ve anlamlı ilişkiler kurmaya teşvik eder. Aşkta karşılıklı anlayış ve ortak gelişmeyi başarmak için gerekli olan şey, aşk sadece midede kelebekler uçuştuğunu hissetmekle ilgili değildir. Aynı zamanda Marcus Aurelius'un dediği gibi, bireyler olarak birlikte büyümeyi de içerir, hem ikimize de fayda sağlayan şeyleri aramamız gerektiğini, hem de metanetli bilgeliğin bizi düşünmeye davet ettiği ilişkide karşılıklı gelişimi desteklememizi sağlar. Her ne kadar özgünlük anlayışı ve kişisel gelişim perspektifinden aşk ve ilişkiler, bu öğretiler binlerce yıl önce ortaya çıkmış olsa da, çağdaş dünyadaki karmaşık aşk ve ilişkiler, labirentinde değerli bir rehber olmayı sürdürüyorlar, belki de bu bilgeliği benimseyerek, sevgide daha derin, daha anlamlı ve dengeli bir sevgi bulabiliriz. Hayatımızda aşkta ve cinsellikte metanetin mirası, bugün de varlığını sürdürüyor. Biz tarihi keşfederken ve Stoacı felsefenin derinliklerine daldıkça, bunun modern dünyamızla olan ilişkisini kendimize sormalıyız. Bazıları için şaşırtıcı bir şekilde cevap, bu öğretilerin Stoacı derslerle önemli ölçüde alakalı olmaya devam etmesidir. Aşk ve cinsellik yalnızca geçmişin kalıntıları değil, ilişkide yolumuzu aydınlatabilecek zamansız rehberlerdir. Aşk ve cinsellik yalnızca geçmişin kalıntıları değil, ilişkide yolumuzu aydınlatabilecek zamansız rehberlerdir. Aşk ve ilişkilerin çoğu zaman idealleştirildiği, ticarileştirildiği ve anlık tatmin arayışında olduğu bir çağda yaşadığımız günümüz dünyasında, Stoacı öğretiler bu bağlamda hizmet edebilir. Anlık tatminin etkileşimlerimize hükmettiği bir zamanda yaşıyoruz. Ancak Stoacılar bize iç gözlemin, öz disiplinin ve gerçek bağlantının önemini hatırlatıyor. Ancak özünde sevgi bu kadar etkili olmasa da zaman içinde değişen şey, gelişen şey, mevcut duruma değer vermek, öz kontrol uygulamak ve bağlılıklar olmadan sevmek gibi metanetli ilkeleri uygulayarak tezahür ettiği koşullar ve bağlamlardır. Cinsellik açısından daha özgün, dayanıklı ve derin ilişkiler kurabiliriz. Fiziksel zevkin ötesinde, Stoacı perspektif bizi doğamızı anlamaya ve ona saygı duymaya davet eder, onun gerektirdiği güzelliği ve samimiyeti tanıyarak, eyleme açık bir zihin ve gerçek bir kalple yaklaşmamızı teşvik eder. Yanımızda taşıdığımız bilgelik mücevherlerini, taşıdığımız eşsiz zorlukları ve fırsatlarıyla, bu modern çağda ilerlerken bizi cesaretlendirir. Stoacılar tarafından katı bir kılavuz olarak değil, daha anlamlı bir anlam ifade etmeye ve ilişkilerimizde hayatı zenginleştirmeye yönelik bir pusula olarak bahşedilmiştir. Şimdi bu mesajın herhangi bir kısmı bize yardımcı olduysa, beğeninizi ve yorumunuzu bırakın. Algoritmanın bunu birine önermesine yardımcı olun. Şu anda kimin ihtiyacı var? Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın ve daha önce yüklediğimiz videolara bakarsanız mutlaka yanınıza alacak bir şeyler bulacaksınız.